Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bu videoda farklı bir yöntem izleyerek siz bitki dostlarıma ak yıldız çiçeğini tanıtırken arka fonda ailenin en tanınmış üyelerine yer vereceğim. Böylece belki bitki türlerini tanımlamanın ve birbirlerinden ayırt etmenin aslında ne kadar zor ve ciddi emek isteyen bir iş olduğunu size kanıtlayabilirim. Çünkü ak yıldız birbirine çok benzeyen türleri nedeniyle doğru bir tanımlama yapılmasının en zor olduğu çiçek türlerindendir. Az sonra göreceğiniz her bir görsel bazen bir öncekinin aynısı gibi görünse de aslında farklı bir ak yıldız türüne ait olacak. Öncelikle kısa bir bilgi vermek gerekirse bitkileri morfolojik özelliklerine, üreme organlarına, genetik verilere ve ekolojik özelliklerine göre sınıflandıran botanik uzmanları olan taksonomistler aslında bu alanda çalışan kalabalık bir ekibin topladığı tüm verileri değerlendirip karar veren bir konumdadırlar. Bitkilerin çiçek, yaprak ve meyve gibi organlarını inceleyerek fiziksel gelişim ve evrimsel süreçlerini açıklamaya çalışan bitki morfolojistleri, bitki DNA'sını inceleyerek filogenetik veriler ışığında evrimsel ilişkileri ortaya koyan botanik sistematistleri, bitkilerin bilimsel olarak isimlendirilmesi konusunda tüm prensip ve kuralları belirleyip bunları uygulanmasını sağlayan botanik isimlendirme uzmanları, bitkilerin kıyaslanıp inceleyebilmesini sağlayan bitki koleksiyonlarını oluşturan Herbaryum ve Arboretum küratörleri, açık alanda çalışarak gözlem ve araştırmalar yapan ve örnek toplayan botanik uzmanları, bitki çevre ve bitki insan ilişkilerini inceleyerek türlerin ekolojik ve kültürel değerlerinin korunmasını sağlayan çevre uzmanları ve etnobotanikçiler bu kalabalık ekibin içinde yer alır. İşin mutfağına şöyle bir göz attıktan sonra sözü daha fazla uzatmadan artık videomuza geçelim. Ak yıldız ya da Latince adıyla Ornithogalum, kuşkonmazgiller yani Asparagaceae ailesinin bir üyesi olan ve genellikle Avrupa ve Afrika kıtalarının güneyinde ve Kafkaslar'da doğal yayılım gösteren, yıldız şekilli güzel çiçekler açan soğanlı bir bitki alt ailesidir. Ona nehir kıyılarında taban suyunun yüksek olduğu arazilerde ve kırlarda rastlayabilirsiniz. Ben de Ornithogalum umbellatum alt türüne ilk defa bir bahar günü küçük meyveli incir yani Ficus microcarpa ağaçlarının gölgesine boy verdiği bir parkta rastlamıştım. Türün en tipik örneği Ornithogalum umbellatum'dur ve dilimizdeki korkunç ölçüde kötü bitki isimlendirmelerinden nasibini alırcasına adi tükürük otu olarak açıkçası iğrenç bir isimle anılmaktadır. Diğer dillerde ise bitkiye çiçeklerini öğle saatlerinden önce açmadığı için saat 11 hanım çiçeği ya da öğle uykusu gibi tatlı isimler verilmiştir. Ak yıldız genellikle bahçe süs bitkisi ve kesme çiçek olarak kullanılır. Ornithogalum arabicum gösterişli iri çiçekleri nedeniyle buketleri ve çiçek aranjmanlarını süsler. Bitkinin batı dillerindeki adı olan Betlehem yıldızı, ak yıldızın Hazreti İsa'nın doğumunda beşiğini süsleyen bir bitki olmasından ve bir yıldıza benzeyen çiçeklerinden kaynaklanmaktadır. Bir inanışa göre İncil'de geçen ve İsa'nın doğumunu müjdeleyen Beytüllahim yıldızı yeryüzüne düşerek parçalara ayrılmış ve bu parçalardan da ak yıldız çiçekleri yetişmiştir. Şüphesiz bu söylenceye konu olan bir yıldız değil de bir meteor olmalı. Ak yıldız bitki ailesinin 300 civarında üyesi olduğu düşünülmektedir. Bu videoda bunlardan en yaygın görülen 40 tanesine yer verdim. Ak yıldız ilk kez 12 alt türüyle 1753 yılında taksonominin kurucusu kabul edilen İsveçli biyolog ve doktor Carl Linnaeus tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştır. Ak yıldızda önceleri Michel Adanson tarafından 1763'te kurulan Liliaceae yani zambakgiller ailesi içinde yer verilmiş ama bitki zaman içinde bu oldukça kalabalık ailenin parçalara ayrılmasıyla nihayet kuşkonmazgiller alt ailesi içinde kendine yer bulmuştur. Uzun yıllar süren bu süreci anlatarak sizi sıkmak yerine gelin bitkinin adının nereden kaynaklandığına bakalım. Latince Ornithogalum, Yunanca'daki Ornis ve Gala sözcüklerinin bir birleşimidir ve kuş sütü anlamına gelmektedir. Bu isim tercihinin bitkinin beyaz renkli çiçeklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu arada bitkinin beyaz çiçekli olmayan türlerinin ve bahçecilikte kullanılan kültür çeşitlerinin bulunduğunu da bilgilerimize ekleyebiliriz. Ak yıldız türleri genellikle bahar ortasından itibaren kendilerini göstermeye başlar ve Haziran ve Temmuz gibi tohumlarını olgunlaştırır. Güzel çiçekleri böcekler tarafından tozlaştırılır. Ak yıldız bulutlu günlerde ve akşam saatlerinde çiçeklerini açmaz. Bitkinin çiçeklerini sadece bol ışık aldığı güneşli günlerde görebilirsiniz. Ak yıldız yaz sıcaklarına ve kuraklığa dayanıklı olsa da kış ve bahar döneminde nem ihtiyacı gösterir. Yetiştirildiği bazı bölgelerde istilacı bitki niteliği gösterebilir. Böyle durumlarda saksı içinde yetiştirilmesi uygundur. Bitki iç mekan bitkisi olarak saksıda yetiştirilmeye de uygundur. Ak yıldızın bazı türleri oldukça zehirlidir ve bunların mera hayvanlarında ölümlere neden olduğu da görülmüştür. Fakat yabani kuşkonmaz olarak bilinen Ornithogalum grenaicum gibi ak yıldız türlerinin genç filizleri ve yaprakları ise insanlar tarafından sebze gibi pişirilerek tüketilmektedir. Bitkinin bütün türlerinin soğanları zehirlidir. Ne yazık ki ak yıldızlar kanser ilacı olarak öne sürülen
ama işe yaradığına dair bilimsel hiçbir kanıt bulunmayan bitkiler arasında yer alır. Ak yıldız gelmiş geçmiş en büyük ressam olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'ye esin kaynağı olmuş bitkilerdendir. Ünlü ressam Leda ve Kuğu adlı mitolojik bir öyküyü resmettiği eserinde Leda'nın eline bir demet ak yıldızı iliştirmiştir. Ak yıldız çiçeklerin dilinde saflık, umut, kefaret ve bağışlanmayı sembolize eder. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.